Bugün bu hobiye yeni başlayanlar için dayanıklı, üretmesi kolay ve bakım maliyetleri az olan 5 balık türünü sıralıyoruz. Özellikle akvaryum hobisine yeni başlayanlar çok ciddi paralar harcayabiliyorlar başlangıçta. Bu harcanan paralar daha sonrasında balıkların ölümüyle birleşince üzücü tablolar ortaya çıkıyor ve birçok insan akvaryum hobisinden soğuyor. İşte bu videoda 5 balık türünü inceleyeceğiz ve bu 5 balık türü de akvaryumda kolay bakılan, fazla bakım gereksinimi olmayan, üretmesi, yavru alması kolay olan balıklar olacaklar. Tabii ki de üretmesi kolay deyince herkesin aklına canlı doğuranlar geliyor ve listemizde 3 adet canlı doğuran var. Eğer akvaryum hobisine yeni başlayacaksanız ya da yeni bir akvaryum kurulumu arıyorsanız buradaki seçenekleri değerlendirerek kendinize dayanıklı, güzel üreyen koloniler oluşturabilirsiniz. Listeye geçecek olursak birinci sırada moliler yer alıyor. Tipik herkesin önereceği üzere lepistesler değil, molilerden başlıyoruz. Moliler lepisteslere göre çok daha dayanıklı balıklar. Birçok su şartına uyum sağlayabiliyorlar. Birçok farklı rengi ve boyutu var ve aynı zamanda lepistesler oranına çok daha fazla yavru verebiliyorlar. Benim şu an herhangi bir akvaryumda moli yok ama yakın zamanda eklemeyi düşündüğüm siyah ay kuyruk moliler var burada bir akvaryuma. Bakalım onu ilerleyen dönemde göreceğiz. Birinci sırada molileri önermemin en büyük sebebi sert suya dayanıklı olmaları. Bugün hepimiz çeşme suyundan yumuşak su elde edemiyor olabiliriz. Evimizde bir filtrasyon makinesi olamayabilir. Bu yüzden moliler sert sularla orta yumuşak sular arasında yaşadıklarından çok rahat çeşme sularımıza uyum sağlayacaklardır. Aynı zamanda bu balıklar biraz daha lepisteslere ya da küçük canlı doğuranlara oranla büyük balıklar oldukları için hasta olma oranları da düşük oluyor. Biraz daha toleranslı balıklar, yani hata kaldırabilen balıklar. O yüzden moliler bu listenin birinci sırasında yer alıyorlar. İkinci olarak listede yine bir canlı doğuran türü var. Platiler. Platileri aslında birçok akvaryum hobicisi mutlaka biliyordur ki siz de bir yerlerde görmüşsünüzdür. Hemen her akvaryumcuda, pet shop'ta mutlaka bu balıklara bir şekilde denk geliyorsunuz. Platilerin de en büyük avantajı sert sulara dayanıklı olmaları ve kolay kolay hasta olmuyor olmaları. Ben platileri çok seviyorum ve çok severek ürettiğim bir serim var. Onu da aşağıdaki linklerden ya da kanalıma giderek izleyebilirsiniz. Şu anda Mickey Mouse platiler bakıyorum ve elimdeki balıklar gerçekten çok güzel formdalar. Bol bol da yavru veriyorlar. Platilerin avantajlarına gelecek olursak, sert suda yaşayabildiklerinden bahsetmiştik. Şu anki çeşme suyunuz muhtemelen 250, 230, 240 ppm aralığındadır. Eğer ölçebiliyorsanız bir TDS cihazıyla bunu ölçebilirsiniz. Ölçemiyorsanız da aşağı yukarı bu oranlardadır. Bu suyu bir yerde beklettiğinizde ve akvaryumunuza koyduğunuzda platiler bundan hiç etkilenmiyorlar. Aynı zamanda platiler bir Orta Amerika türü oldukları için hastalık konusunda da birçok tropikal türe oranla çok daha başarılılar bence. Platilerin de birçok farklı renk çeşidi var, birçok farklı türü var ve gözünüze hitap eden bir plati mutlaka olacaktır. Mavileri var, kırmızıları var, turuncuları var, yelkenleri var, birçok farklı türü var. Bu tamamen sizin bütçenize ve bakmak istediğiniz balığa kalmış. Tüm bu olumlu özellikler sayesinde platiler listenin ikinci sırasında yer alıyorlar. Üçüncü olarak artık herkesin bildiği lepisteslere gelebiliriz. Akvaryum hobisinin içerisinde olun ya da olmayın, lepistesleri mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur. Lepistesler bu işin aslında olmazsa olmazı. Çok seveni olduğu kadar çok fazla nefret eden de var bu arada. Çünkü lepistesler diğer balıklara oranla bir tık daha kırılgan, bir tık daha narin balıklar ve hastalık yatkınlıkları çok fazla. Ama birçok farklı avantajı da var. Doğru su değerlerini sağladığınızda lepistesler durmaksızın ürüyorlar. Diğer canlı doğuranlar kadar çok fazla yavru yemedikleri için üretmek ve bakmak çok kolay. Aynı zamanda ne yem verirseniz verin kabul ediyorlar. En ufak bir canlı yem takviyesinde resmen uçuyorlar diyebilirim. Bir anda gelişimleri hızlanıyor, bir anda yavru verme sayıları artıyor. Ve lepistesleri büyütmek diğer balıklara kıyasla çok daha kolay. Ortalama bir lepistes 4 aylık olduğunda falan baya kendini belli etmiş, kendini göstermiş balık olmuş oluyor aslında. Ve lepistesin birçok farklı rengi var. Günümüzde hala her gün farklı renk lepistesler çıkıyor. O yüzden seçenek de bol. Hoşunuza giden herhangi bir rengi alıp akvaryumunuzda bakabilirsiniz. Çok güzel karma akvaryumlar oluşturabilirsiniz. Ben cins balık üretmek istemiyorum diyorsanız her renkten başka alıp başka farklılıkta akvaryumlar oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte lepistesler çok büyük hacimler de istemiyorlar. 30 litrelik 40 litrelik akvaryumlarda 8-9 balık belki 10 balık bakabilirsiniz. Bu da aslında giriş seviyesinde olanlar için hem fiyat açısından hem de bakım uğraşları açısından büyük bir avantaj sağlamış oluyor. Tüm bu durumlarda lepistesleri 3. sıraya koyuyor. 4. sırada ise transgenetik tetralar var. Bunu çok fazla size öneren olmayabilir. Eğer ilk defa bir akvaryumunuz oluyorsa ya da balık üretmek istiyorsanız transgenetik tetralar gerçekten sizin için vazgeçilmez olacaktır.
Transgenetik tetralar birazcık narin olabilirler. O yüzden dikkatli davranmakta fayda var. Ama üretimi son derece kolay. Düz yumurta döken balıklar olduğu için üretmek istiyorsanız akvaryum tabanına bir file sistemi koyabilirsiniz ya da balıkları bir file kafesinin içerisine alıp burada yumurta alabilirsiniz. Yumurtaları gerçekten büyük çıkıyor ve hemen artemiye yiyebiliyor yavruları yumurtadan çıkar çıkmaz. Bu da balık büyütmek isteyenler, balık yavrusu almak isteyenler için büyük bir avantaj. Bununla birlikte transgenetik tetraların birçok farklı rengi var. Yani rengarenkler diyebilirim. Beyazları, kırmızıları, pembeleri, fosforlu sarıları ne ararsanız var transgenetik tetralarda. Bu yüzden de çok iyi bir görsel şölen sunuyorlar. İçerik üreticisi olabilirsiniz, içerik üretmek istiyor olabilirsiniz, akvaryumla ilgili bir kanal kurmak istiyor olabilirsiniz. Ya da ben sadece renkli bir balık bakmak istiyorum, karşısına geçtiğinde böyle şeker gibi balıklar görmek istiyorum diyorsanız transgenetik tetralar sizin için en ideal balık. Bu da bana göre onları 4. sıraya koyuyor. 5. sıraya gelecek olursak üretimi nispeten bir tık daha zor bir balık bu. Zebra daniolar. Bunun da birçok farklı rengi var. Vahşi formları var. Görünüş çok güzel olanları var. Tül kuyrukları var. Rengarenk türleri var. Zebra daniolar akvaryum hobisine yeni başlayacak olanlar için en ideal balık diyebiliriz. Çünkü ciddi şekilde dayanıklılar. Küçük boyutlarına rağmen dayanıklılık seviyeleri çok yüksek. Balıklar o kadar dayanıklılar ki yani bunu öldürmek için çaba göstermeniz gerekiyor diyebilirim. Öyle ki zebra daniolar soğuk suya bile tolerans gösterebiliyorlar. Yani suyun derecesini düzgün ayarlayamamış olabilirsiniz, işte ortamı düzgün ayarlayamamış olabilirsiniz. Balıklar buna tolerans gösteriyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Yeni başlayanların hatalarını büyük ölçüde affeden balıklar aslında. Üretim konusunda canlı doğuranlar kadar kolay değiller ya da transgenetikler kadar kolay yumurtadan çıkmıyorlar. Yumurtadan çıkmış halleri çok küçük olabiliyor ama yine düz yumurta döken canlılar doğru akvaryum zemini oluşturulduğunda ya da balıklar doğrudan uygun bir alana koyulduğunda yumurta dökerek üreyebiliyorlar. Bu yumurtaların yumurtadan çıkmasını sağlamak bir tık zor olabilir çünkü su dengesini iyi ayarlamak lazım. Ama su dengesini iyi ayarladığınızda çıkan minik yavruları hızla büyütebilir ve zebra danio üretebilirsiniz. Aynı zamanda transgenetikler ve zebra daniolar gerçekten ilgi gören balıklar. Hem renkleri hem yapıları açısıyla. Yani bu balıkları ürettiğinizde aslında bu işten daha fazla keyif alabilirsiniz. Zebra danioları 5. sıraya koymamın sebebi üretiminin bir tık zor olması ama çok dayanıklı balıklar olduğu için bu listenin olmazsa olmazlarından bir tanesiydiler. Peki siz yeni başlayanlara hangi balıkları önerirsiniz? Bunları benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Size bu videoda elimden geldiğince tecrübelerime dayanarak yeni başlayanlar için hata kaldıran ve üretime en uygun, bakımı kolay balıkları sıralamaya çalıştım. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.